Hiç görmediğiniz birinin yokluğu canınızı nasıl bu kadar yakabilir? Vefatının üzerinden neredeyse bir asır geçmiş olmasına rağmen onun için bugün hala gözyaşı döküyoruz. Peki ama neden? Bu hislerimizin, duygu yoğunluğumuzun kaynağı nedir? Bugün bu konuyu inceleyelim. Önce kavramlardan başlayalım. Bu durumu 3 ana başlıkta ele alacağız. Sembolik kayıp, kolektif bellek ve seçilmiş yas. Sembolik kayıp kavramı, yasın neden nesiller boyu süren toplumsal ve kitlesel bir olaya dönüştüğünü anlamak için oldukça önemli. Bu durum, bireyin biyolojik bir varlığa değil, o varlığın kendi zihninde temsil ettiği anlamların tamamını ağlamasından kaynaklanır. Çünkü psikolojide yas sadece fiziksel ölümle sınırlı değildir. Bir kişi öldüğünde onunla birlikte bazı soyut kavramların da öksüz kalması demektir. Jungian psikolojide Atatürk, bilge yaşlı veya koruyucu baba arketipiyle örtüşür. Toplumlar zor zamanlarda sığınacakları bir liman ararlar. Bu liman kimi zaman felakete yol açsa da. Atatürk, modern Türkiye'de bu limanın mimarıdır. Onun ölümü, bizleri savaşlar ve yokluklarla dolu 1900'ler dünyasında var eden koruyucunun kaybı olarak zihinlerde varlığını sürdürür. Freud, Yas ve Melankoli adlı eserinde yası, kaybedilen nesnenin veya kişinin dış dünyadan çekilip zihinde yeniden kurulması olarak tanımlar. Atatürk, 1938'de öldüğünde, kendi döneminde çağdaşlık, laiklik, tam bağımsızlık ve kadın hakları gibi devrimlerin en somut sembolüydü. Halen de öyle. Onun kaybı, zihinlerde bu değerin vücut bulmuş halinin yok olması demekti. Biz yetişkinler her yıl 10 Kasım geldiğinde değerlere sahip çıktık mı, ne kadar sahip çıkabildik diye kendimize sorarız. Bu soru suçlu hissettirir ve beraberinde hüzün getirir. Bu yüzden yetişkinin yası aslında içsel bir hesaplaşmadır. Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözü topluma bitmemiş bir görev yükler. Her 10 Kasım'da ağlarken aslında bu büyük görevin sorumluluğu altında ona layık olup olmadığımızın kaygısını hissederiz. Toplumsal yasın devamlılığını sağlayan iki devasa psikolojik kolon vardır. Bir yanda acı ve hayatta kalma mücadelesinin aktarıldığı nesiller arası travma, diğer yandaysa hayranlık ve idare etme üzerine kurulu kahraman kültü. Atatürk örneğinde bu iki temel daima birbirini besler ve yasın daima zamansız olmasını sağlar. Bir neslin yaşadığı büyük acıların, korkuların, kayıpların sonraki nesillere genetik, sözel ve davranışsal yollarla geçmesine kuşaklar arası veya nesiller arası travma aktarımı denir. Yasın aktarımı özellikle büyük liderlerin veya toplumsal travmaların ardından sıkça görülür. Çocuklar üzerinden baktığımızda da 10 Kasım gibi anlarda binlerce insanın aynı anda durması, saygı duruşunda bulunması ve hüzünlenmesi kolektif duygu patlaması yaratır. Çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin bu denli yüksek bir saygı ve hüzün gösterdiklerini gördüklerinde anne nöronları sayesinde bu duyguyu kopyalarlar. Onun için Atatürk, aileden birinin kaybı kadar yakındır. Çocuklar için kötüleri yenen ve bizleri güzel bir vatan bırakan kahramandır. Kahramanın yokluğu çocuğun empati yeteneğiyle birleşince gözyaşına dönüşür. 10 Kasım gibi anlarda binlerce insanın aynı anda durması, saygı duruşunda bulunması ve hüzünlenmesi kolektif duygu patlaması yaratır. Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinlerin bu denli yüksek bir saygı ve hüzün gösterdiklerini gördüklerinde ayna nöronları sayesinde bu duyguyu kopyalarlar. Onun için Atatürk, aileden birinin kaybı kadar yakındır. Çocuklar için kötüleri yenen ve bizlere güzel bir vatan bırakan kahramandır. Kahramanın yokluğu, çocuğun empati yeteneğiyle birleşince gözyaşına dönüşür. Travma ve yas aktarımındaki bir diğer etkense mezar ötesinden gelen bağdır. Vanit Volkan'ın belirttiği üzere ebeveynler kendi çözemedikleri yaslarını çocuklarına emanet ederler. Bu çocuk için miras alınmış bir duygudur. Çocuk aslında atalarının maruz kaldığı o büyük korkunun ve korkudan kendilerini çıkaran kişiye duyulan borcun yasını tutar. Henüz annesinin yüzündeki yasın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Fakat bir gün mutlaka anlayacağını umarak yasa sahip çıkar. 10 Kasım sabahı sirenler çaldığında babasının ciddileştiğini görür. Kelimelere dökülmese de çocuk, şu an önemli ve hüzünlü bir şey oluyor diyerek düşünür ve bunu hisseder. Bir diğer önemli etkense nesiller arası köprüdür. Evdeki fiziksel nesneler, yani duvardaki tablo, kütüphanedeki nutuk, yakadaki rozet, sözde anlatılanları destekler. Çocuk bu nesnelere baktığında anne ve babasının gösterdiği özeni gözlemler. Bu nesneler, yasın ve sevginin her evin içinde yaşayan bir değerler olduğunu hatırlatır. Okulda Atatürk askeri bir lider, devlet adamı, başkomutan, başöğretmen, deha, yenilgisiz kahraman, kurucu ve kurtarıcıyken evdeki Atatürk ömrünü o anki millet ve gelecek nesiller için adamış, çeşitli mücadeleler vermiş, bu uğurda sağlığını hiçe saymış ve bunu kısmen ve devamında tamamen kaybetmiş bir bireydir. Bu psikolojide özdeşleşme sürecini hızlandırır. Atatürk'ün disiplini, kitap sevgisi ve çocuklara verdiği değer anlatıldığında
Çocuk bu özellikleri benimser. Atatürk, ideal insan tanımının somut bir örneğidir. Öğretmenler Atatürk'ü anlatırken onun çocuklarla olan fotoğraflarını, örneğin ülküyle olan fotoğraflarını gösterir. Bu çocuğun zihninde o beni seviyor, ben de onu sevmeliyim şeklinde karşılıklı sevgi şemasına dönüşür. Doğayı severdi, ağaçları korurdu, çok kitap okurdu gibi anlatımlar lideri bir siyasetçiden ziyade onu ulaşılmaz, uhrevi bir varlık hissini yıkarak aileden bir birey haline getirir. Aile büyüklerinin Atatürk'ü anlatırken gözlerinin dolması çocuklar vefa duygusunun ilk tohumlarını atar. Bu yasın neden 100 yıl sonra bile bitmediğinin sırrıdır. Çünkü yas nesle bir vasiyet gibi anlatılır. Bu yaş grubu için dünya, duyguların, somut modellerin ve kahramanların dünyasıdır. Onları soracak olursanız, Lozan'ı, 30 Ağustos zaferini duymuşlardır ama içerisinde olayların nasıl cereyan ettiğini, hangi zorluklardan geçildiğini, nice kahramanlık destanları yazılırken yok oluşları ve o yaşta henüz bilmezler. Bildikleri şey, zafer kazanmış olmamız, 23 Nisan ve Cumhuriyet Bayramı'dır. Ne tesadüftür ki bir yılın kronolojik sıralamasına baktığımızda 18 Mart Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birbiri ardınca tüm yıla yayılır. Zaferler ve coşkularla geçen bir yılın ardından tarihler 10 Kasım gösterdiğinde gri gökyüzü, matem havası ve hüzün çöker. Çocuklar birden ne oldu da böyle oldu diye sorarlar. Kendi zihinlerinde aldıkları yanıt kısadır. Atatürk öldü. Tüm bu bir yıl boyunca ölüm yoktur. Sanki o hala hayattadır. Zaferler sanki o yıl yaşanmıştır. Onun öldüğünü duyan çocuk, henüz ölümü yeni yeni kavrayan çocuk zihni, yok olmanın, bir daha göremeyecek olmanın karmaşasına düşer. Sanki bütün bir yıl zaferden zafere koşulmuştur ve artık bunların hiçbiri asla yaşanmayacaktır. Atatürk o gün ölmüştür. Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da onu aynı yüzünde sonsuzluğa uğurlar. Bu biraz travmatize geliyor. Kolektif bellek. Sosyolog Maurice Alvax'ın temellerini attığı bu kavram, belleğin sadece bireysel beyinlerde saklanmadığını, sosyal gruplar içinde inşa edildiğini savunur. Yani aile, millet ve okul. Bunların yanında edebi eserler, anlatılar, tiyatro ve filmler, maçlar ve ritüeller toplumsal hafızayı diri tutar. Anıtkabir gibi mekanlar veya okullardaki Atatürk köşeleri, meydanlardaki heykeller, 10 Kasım'daki siren sesi, saygı duruşu ve bayrakların yarıya indirilmesi gibi ritüeller, yasın, özlemin ve geçmişe duyulan gururun her gün, her yerde canlı kalmasını sağlar. Bu fiziksel alanlar, 100 yıl önceki bir kaybın somut bir şekilde burada ve şimdi hissedilmesini sağlar. Anıtkabir'deki devasa sütunlar, Aslanlı yoldaki sessizlik ritüeli, simetrik ve ihtişamlı mimari bireye, özellikle de çocuğa kendisinden çok daha büyük bir şeyin huzurunda olduğu hissini verir. Bu mekansal deneyim yücelik duygusu yaratır. Anıtkabir'le ilgili yapılmış tüm bu çalışmalar, Aslanlı yoldaki yer taşları arasındaki boşluk bile tesadüfen yapılmış değildir. Her yıl aynı saatte yapılan saygı duruşu dini her zaman kırar ve toplumu kayıp anına geri götürür. Okunan İstiklal Marşı, sınıflardaki Atatürk portreleri ve gençliğe hitabe, andımız çocuğu sürekli bir sembolik etkileşim içinde tutar. Kahraman kültü. Kahraman kültü, bir bireyin olağanüstü yeteneklerle donatılmış, toplumun kaderini değiştiren bir figür olarak algılanmasıdır. Az önce söz ettiğim gibi, Jung'in bakış açısıyla kahraman aynı zamanda koruyucu bir babadır. Toplum, kriz anlarında kendini yetim hisseder. Bu yetimlilik hissi 100 yıl geçse de ona olan duygusal ihtiyacı canlı tutar. Bu nedenle toplumca yaşadığımız her kara günde, ekonomik darboğazlarda, terörde, demokrasi her yer aldığında, Cumhuriyet'in temellerine her saldırıldığında sığınak olan Atatürk'e sığınırız. Bu zorlu anlarda sığınmak ve ağlamak toplumun büyük bir kesimi için hala buradayız. Hala bu değerlere sahibiz demek, manevi olarak bir kale inşa etmek demektir. Yine böylesi zamanlarda aklımıza gelen ilk şey, biraz daha yaşasaydı, sağlığına biraz daha dikkat etseydi demek gibi düşünceler olur. Tabi dönemin şartlarında ne kadar dikkat edilebilir? Bir yanda her alanda doygunluğa erişmeye çalışan genç cumhuriyet, bir yanda ara ara çıkan iç isyanlar, bir yanda çevresindeki gibi fikir ayrılıkları, ilerlemeyi tırnakları ile kazıya kazıya yapmak zorunda kalan bir kimlik, Atatürk. Hastaydı ve belki de çok zamanının kalmadığını o da biliyordu. Son olarak seçilmiş yaz ve bitmemiş yaz.
Psikolog Vanik Volkan, seçilmiş yaz kavramını açıklarken bir toplum tarihsel bir kaybı veya önemli bir figürün yokluğunu nesilden nesile aktararak kimliğini diri tutar der. Seçilmiş yaz kavramını Türkiye üzerinde yorulmayacak olursam, şahsen ben Atatürk için seçilmiş yaz kavramına katılmıyorum. Bu bizim toplumumuzda Atatürk için kendiliğinden gelişen bir durum. Daha Atatürk'ün öldüğü gün ve sonrasında her etnik ve dini gruptan kişiler yaz tutmaya başlamıştı. Bu bugün de böyle. Dünyanın her yerinden bu büyük insana gözyaşları halen dökülüyor. Savaş zamanlarında kendisine esir düşen Trikopis, emellerini Atatürk nedeniyle gerçekleştiremediğini söyleyen Churchill, Franklin Roosevelt ve daha niceleri. Bu seçilmiş bir yasa olsaydı dünyanın pek de umurunda olmazdı. Tıpkı Kuzey Kore gibi. Çocuk ister 4 yaşında olsun, ister Atatürk'le tanıştığı herhangi bir yaşta ilk bir yılını böyle geçirir. Sonra bu konu üzerinde yetişkinlerin algı sınıfına geçer. Ağlama nedenleri ilk yıllarda özlem ve minnettir. Sonraki yıllarda sosyal yapının içine girdikçe yarım kalmışlık ve tamamlanmama işin içine girer. Artık ölüm yalnızca sevilen bir şahsa ait değildir. Yarım kalmışlığa dair ne varsa bunların tamamıdır. Psikanalitik yaklaşıma göre bir figürü arkasında tamamlanması gereken bir ideal veya bir vasiyet bırakmışsa yaz süreci hiçbir zaman tam olarak sona ermez. Zamanın ötesindeki yaz veya psikolojideki adıyla bitmemiş yaz, bir kaybın ardından geçen süreye rağmen yaz sürecinin son evresi olan kabullenme ve yeniden yapılandırma aşamasından tam olarak geçememesi durumudur. Atatürk örneğinde bu, patolojik bir durumdan ziyade yaşayan bir mirasla kurulan aktif bir bağdır ve sonuç olarak yasın bitmemesi aslında toplumun ideallerinin hala canlı olduğunun kanıtıdır. Krizler bu ideallerle mevcut gerçeklik arasındaki uçurumu gösterdiği için yası her seferinde yeniden tetikler. Eğer toplumumuz tüm sorunlarını çözmüş, tam anlamıyla huzurlu bir yapıya kavuşmuş olsaydı, Atatürk yası muhtemelen daha sakin bir ritüele dönüşmüş olurdu. Ancak toplum kendini ne zaman tehdit altında hissetse Atatürk bir savunma kalkanı oluyor. Bu durum yası kronik bir hüzünden ziyade toplumu bir arada tutan hayatta kalma mekanizması haline getiriyor. İşte tam da bu noktada Atatürk'ün hala orada olduğu gerçeği tüm bu zorlukları aşmak için Cumhuriyet ve millet sevdalılarına her an özellikle de en karanlık, en zor zamanlarda tazelenen bir güç veriyor. İçten içe bilinir ki bu topraklar üzerinde sadece nice canlar feda olmadı. Aynı zamanda yitip giden canların kurdukları hayalleri, yaşayacakları bir ömürleri, kahkahaları, sevinçleri, hüzünleri, onlardan üreyecek ve türeyecek gelecek nesiller vardı. Tüm bunlar onlarla birlikte yitip gitti ve bir daha da gelmemek üzere toprağa karıştı. Bu söylemesi kolay fakat idrak etmesi zor bir durum. Milyonlarca yıllık canlılık hayatında atalarınızdan yalnızca biri üreyemeden ölseydi şu anda bu videoyu izleyemiyor olurdunuz. Çünkü sizi hayata getirecek bir yaşam ağacı asla oluşmazdı. İşte meseleye tek bir can olarak bakmamak lazım. İşte bizler için Atatürk'ü ağlamanın, onun yanında tüm şiddetlerimize gözyaşı dökmenin altında yatan psikolojik etmenler. Canlarınız gitti, biz de sürüp giden hayatlarımızda sizin bıraktığınız değerleri ne kadar canlı tutabiliyoruz? Anıtkabir'in o devasa mimarisinden tutun da yüzyıldır tekrarlanan törenlere ve ritüellere kadar her şey bilinçli bir tasarımın parçası. Çünkü unutmayalım istiyoruz. Peki, bu inanç bizi sadece bir kurtarıcı beklemeye mi sürükler? Belki evet, belki hayır. Ama bildiğim bir şey var. Beklenti insanları sadece bekletir. Belki de aşmamız gereken durak tam olarak burasıdır. O büyük mücadelenin harcına katılmış değerlere sahip çıkmak için tırnaktan tepeye kadar her bireyin yasalara uymasını sağlamalı ve bu mirası hak etmek için çalışmalıyız. Atatürk belki de yine o müthiş öngörüsüyle tüm bu olacakları görmüş, bize güç vereceğini bildiği o sözünü söylemiştir. Vasiyetini bir kez daha hatırlayalım. Beni asla unutmayınız. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.